Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere sadece iki motifle yapılan kolay bir hasır çapraz çanta modeli anlatmak istiyorum. Motiflerim bunlar. Modelim çok basit, aynı zamanda da çok kolay ve inanılmaz güzel bir duruşu var. Bu modeli tek renk yapabileceğiniz gibi benim yaptığım şekilde iki renkle de örebilirsiniz. Elinizde kalan rafya veya kağıt ipleri bu modeli yaparak değerlendirebilirsiniz. Yaz aylarında günlük kurtarıcı kolay bir çanta modeli. Videomun devamına geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Bu çanta modelini yapmak için gerekli olan malzemelerim iki renk rafya veya kağıt ip de olabilir. Ben elimde rafya iplerim vardı. Rafya ip kullandım. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ben rafya iple örülen hasır çantaları daha çok beğendiğim için genellikle hasır çanta modellerimde rafya ip kullanıyorum. Daha önceki ördüğüm modellerden kalan rafya ipim var, krem rengi. Bir de gri yeşil renginde bir tonum var. O da yine daha önce yapmış olduğum bir modelden kalan bir rafya ipim. Bunu motiflerimin orta kısmında kullandım. Bunu ise çiçek motifimin yan kenarlarını örmek için kullandım. Ayrıca 4,5 numara tığım var. Videonun başında da söylediğim gibi çapraz hasır çantam iki motiften oluşmakta. Bu motifin yapılışını daha önceki videomda anlatmıştım. O yüzden burada tekrar anlatmayacağım. Motif yapım videosunun linkini hem bu videonun sağ üst kısmına hem de açıklama kısmına ekledim. Oradan yapımına bakabilirsiniz. Çok kolay bir motif bu. Şimdi ördüğüm bu motifin ölçülerini size vermek istiyorum. Bir kenardan diğer kenara kadar motifim 23 santimetre. Bu şekilde iki motif ördükten sonra sıra geldi bu motiflerin birleştirilmesine. Motiflerin birleştirme işlemini dış yüzünden yapacağız. Bu nedenle önce ilk motifimi alıyorum ve yüz kısmını alta gelecek şekilde motifimi koydum. Daha sonra bu motifimin üstüne diğer motifin yüz kısmı üstte, iç kısmı diğer motifin iç kısmıyla üst üste gelecek şekilde yerleştirdim. Şu kenarların denk gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde her iki motifi üst üste koydum. Çantamın ağız kısmının belirlemek için iki tane işaretleyici alıyorum. Ben çantamın ağız kısmında 3 tane çiçek yaprağı olsun istiyorum. Bu nedenle bu kısmı açık bırakacağım. Çanta birleştirmesini bakın bu 3 yapraktan sonra her iki kenardan gelen diğer yaprakların tam orta kısmından yapacağım. Her bir yaprakta 9 tane ikili trabzan olduğu için 5. trabzandan birleştiriyorum. Bu nedenle bakın burada 2, 4 bu 5. trabzanım. Buraya bir işaret koydum. Hemen altta da 5. trabzanım bu. Buraya da bir işaret koydum. Tam ortada. 1, 2, 3 tepeyi bıraktım. Çanta ağzı içi. Yine bu kısmın şuradaki çiçek yapraklarının alt ve üstteki motifin 5. trabzanlarından 2, 4, 5 üsttekine işaretimi taktım. Yine 2, 4, 5. trabzana alt motifte de işaretimi geçirdim, belirledim. Şimdi sıra geldi motifleri birleştirmeye. Birleştirme işlemini bir işaretten başlayarak sırayla diğer işarete kadar yapıyorum. Bunun için gerekli olan
bize ihtiyacımız olan bir örgü dikiş iğnesi. Eğer elinizde örgü dikiş iğneniz yoksa bunu büyük metal iğneyle de yapabilirsiniz. Rafyamdan yeterli kadar ana renginden ip kestikten sonra iğneme geçiriyorum. İpimi bol tutuyorum ki yeterli olsun. Sol taraftaki işaretimin bulunduğu yere bakın. Önce şöyle iki motifimi ayırarak işaretimden bir önceki tepenin şuradaki iç kısmındaki ipinden iğnemi geçirerek buraya bir sağlamlaştırma yapıyorum. Şöyle 10-12 santimetre bırakarak bir düğüm attım. Daha sonra iğnemi üstteki motifin işaretinin bulunduğu tepesine içten dışa doğru batıyorum ve üste çıkıyorum. Şu işaretimi şöyle sağ tarafa yatırdım. Bakın alttaki motifin iğnemin bulunduğu tepesinin ortasından battım. Üstteki motifin sıradaki tepesinin ortasından iğnemi çıkardım. Çektim. Sıkılaştırdım. Yine alttaki motifin sıradaki tepesinin ortasından batıyorum. Üstteki motifin sıradaki tepesinin tam ortasından iğnemi çıkarıyorum. Çekiyorum. Şimdi bu işaretime artık ihtiyaç duymadığım için bunu çektim. Devam ediyorum. Bir sonraki tepenin, bakın şuradaki tepenin hemen büyütme işlemini yaptım. Sıradaki tepenin alttaki motifin tepesinin ortasından battım. Üstteki motifin tepesinin ortasından çıktım. Sıradaki tepenin sırayla hiçbir tepe atlamadan yine iğnemi alttaki motifin sıradaki tepesinin ortasından batarak üstteki motifin sıradaki tepesinin ortasından çıkardım, çektim. Bakın şöyle bir dikiş. Yine alttan yukarıya doğru alt motifin bakın sıradaki tepesinin ortasından hemen üstteki sıradaki tepesinin ortasından iğnemi batıp çekiyorum. Şimdi arada bir tane sık iğnem var yaprakların arasına. Yine alttan o sıradaki bakın şöyle çektirdiğim zaman şurası şu sık iğnenin ortasında, üstte de sıradaki şu ara tepenin sık iğnenin ortasında iğnemi çıkardım, ipimi çektim. Şimdi bu şekilde devam ederek şuradaki işarete kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi dikişimi yaptım. Sağ taraftaki işaretime bir tepe kalana kadar, en son sağ taraftaki işaretimin tepesine alttaki motiften yukarıya doğru ve üstteki motifin tepesinin ortasından çıkarak dikiş işlemimi tamamlıyorum. Bu işaretimi de buradan aldım. Buradan bir kez daha her iki tepenin içinden geçerek sağlamlaştırmamı yapıyorum. Son kez alttaki tepeden çantamın iç kısmına geçiyorum. Şöyle çevirdikten sonra hemen şuradaki en yakın tepenin içinden, ipin içinden geçerek bir sağlamlaştırma yapıyorum. Ve ipimi koparmadan burada bıraktım. Daha sonra çanta saplarımı dikerken bunu kullanabilirim. Bakın
Bakın çantanın ağız kısmı bu. Bu da dikiş kısmı. Bakın dikişler hiç belli değil. Çok da güzel duruyor. Kendi renginden diktik. Bu şekilde çantamızın genel hatlarıyla tamamladım. Şimdi sıra geldi çantamın sapına. Çanta sapını örme esnasında farklı teknikler kullanabilirsiniz. Ben kordon angles tekniğini kullanarak bir çanta sapı hazırladım. Bu çanta sapında kordon angles tekniğini uygularken bakın rafya ipimi çift kat kullandım. Rafya ipini çift kat kullandığım için de tığ numaram 6 numara. 6 numara tığla kordon angles tekniğini uyguladım. Kordon angles tekniği ile ilgili ayrıca videom var. O videonun linkini de hem bu videomun sağ üst kısmına hem de açıklama kısmına ekledim. Oradan yapımına bakabilirsiniz. Sıra geldi çanta sapının çantamıza dikilmesine. Dikiş işlemine geçmeden önce bir de ölçü vermek istiyorum. Şöyle şu örülme kısmından başladığımda şu örgünün bitiş kısmına kadar 120 santimetre. 120 santimetre angles tekniğiyle 2 kat rafya ile ve 6 numara tığla çanta sapımızı ördükten sonra çantamıza dikiyoruz. Her iki taraftan iç kısımdan şu şekilde dikme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken düzleştirme işlemini mutlaka bu el ütüsü dediğimiz işlemi yapıyoruz. Diktiğimiz sapın kıvrılmaması için diğer ucunu da bu tarafa dikiyoruz. Şimdi önce iğneyle her iki tarafa şöyle bir geçici olarak yerlerini belirliyorum. Tekrar bakın çok önemli, düzelterek. Yönünü belirlemek için şöyle işaretlemek istedim. Bu tarafta iç kısımda biraz önceki dikişimden kalan ipim vardı. Bu ipimi iğneme geçirerek hemen şöyle 1 santimetre kadar içeriden tam ortadan sapımı dikiyorum. İpim altta, sapımın içinden geçirdim. Sararak da olabilir. Şöyle yukarıdan batarak da olabilir. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi sapın içinden geçirdikten sonra tekrar şu orta dikişten battım. Yine sapın içinden aldım. Tam ortaya denk gelmesini istiyorum. Yine alta battım. Şimdi alttan yine şu işaretimi artık çektim. Batarak bakın angles kordonumun uygun bir kısmından üste doğru almaya çalışıyorum. Amacımız sağlam olması. Şöyle aldım. Şimdi şu şekilde tuttum. Şuradaki trabzanların arasından batıyorum. Sol taraftaki trabzanların arasından iğnemi çekerek şöyle bir sarıyorum sapımı. Bir sefer daha aynı yerden. Bakın hazır. Bu arada ipim koptu. Şimdi bu ipi şunun etrafında bir sağlamlaştıracağım. Şimdi bu ipi şöyle yukarıya çektim. Şunun içinden tekrar çekerek bir sağlamlaştırma yapıyorum. Sağlamlaştırdım.
Şimdi tekrar iğnemi kordonumun içinden geçirdim. Ucu da kordonun içine gizliyorum. Geniş uçlu metal iğneniz varsa çok daha kolay olur. Fazlalığını da buradan keserek çanta sapımın bir kenarından birleştirmesini yaptım. Tekrar bakın düzleyerek son kez kontrol ederek aynı işlemi bu taraftan da yapıyorum. Evet, bu taraftan da çanta sapımı birleştirdim. Şuradaki fazlalığı kesiyorum ve çantam hazır. Bakın çok güzel, aynı zamanda çok kolay. Sadece 2 motifle çapraz bir hasır çanta modeli yaptık. İsterseniz şurada 3 yaprak tepe içi bırakmıştık. Buraya varsa elinizde bir çıt çıt aparatı koyarak çantamızı tamamlayabiliriz. Genel hatlarıyla çantam hazır. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Umarım çantamı ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.